Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda piyasayı düşündüğümde gerçekten bir alternatifi de olmayan S24 Plus'ın incelemesiyle beraberiz. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İlk olarak fiyatlarla başlayalım. 12 GB RAM, 256 GB'lık bir S24 Plus'ı şu anda 39.000 bandında rahatlıkla bulabilmek mümkün. S24 Plus'ın en ucuz güvenilir satın alma linki açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. İlk olarak tasarıma baktığımızda burada klasik Samsung tasarımını görüyoruz. Fakat malzeme kalitesi ve hissiyat yönünde telefonu elinize aldığınızda bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve burada gerçekten dayanıklı bir yapı kullanılmış. Telefonu elinize aldığınızda kaliteli bir cihaz olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Ve 7.7 mm kalınlık, 196 gramlık ağırlığıyla boyutunu oranla düşündüğümde hem ince hem de çok ağır bir telefon olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tek elle uzun süreler yarım saat 1 saat kullansam da elini ağrıtacak bir cihaz değil. Bence bunun sebebi ağırlığın kasaya orantılı dağıtılması. Bu sayede 200 grama yakın bir cihaz gibi hissettirmiyor. Hem tasarım hem de kullanım kolaylığı açısından ben gayet beğendim. Ve tasarım olarak S24 ile aynı olsa da buradaki en önemli fark kesinlikle ekran tarafı. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel burada kullanılmış. Fakat QHD Plus 513 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Açıkçası ekrana baktığımda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Bu telefonla içerik tüketmek, video, dizi, film izlemek oldukça keyifli ki ekran tarafında bu fiyatlarda alabileceğimiz en iyi telefon diyebilirim. Bu noktada bir rakibi olduğunu düşünmüyorum. 2600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ne dışarıda yaz aylarında güneşli ortamlarda ne de evde ya da yüksek ışıklı stüdyo ortamında bile ekranı görmekte hiçbir anlamda bir zorluk yaşamıyoruz. Ekran tarafında eksi diyebileceğim, eleştireceğim hiçbir nokta yok. Ekran olarak hem görsel deneyim hem de tepkisellik anlamında kusursuz bir telefon. Donanımda çok eleştirilen ama benim S24 ile de uzun süre kullandığım Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu işlemci 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Donanım olarak şu anda kağıt üstünde Android tarafına bakarsak en güçlü işlemcilerden biri. Antutu'da bu işlemci 1.800.000'i zorlayabiliyor ve genel olarak performans testlerine baktığımda sonuçlar 8 Gen 3 ile çok yakın diyebilirim. Açıkçası günlük hayatta deneyim anlamında da aradaki fark hissedilebilir seviyede değil. Açıkçası günlük hayatta deneyim anlamında da 8 Gen 3'ten çok geri kalır bir yanı yok. Exynos serisine genel anlamıyla ön yargıyla bakılıyor ama Samsung Exynos 2400 ile hem performans hem de stabiliteyi çözmüş. Oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Genshin Impact gibi gerçekten sistemi zorlayan en yüksek grafikli bir oyunda bile aralıksız 1 saat oyun oynadığımızda herhangi bir FPS drop'u ani FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Aynı şekilde PUBG'de de 120 FPS alabiliyoruz. Yani performans anlamında tam bir amiral gemisi diyebilirim. Ben de hiçbir noktada bir soru işareti oluşturmadı. Exynos 2400 bence kesinlikle üst seviye bir işlemci. Evet, uzun süreler oyun oynadığımızda veya video edit render tarafına girdiğimiz zaman S24 Plus kesinlikle ısınıyor. Ama bu ısınma bize bir performans kaybı olarak geri dönmüyor. Bu gerçekten güzel. Gündelik bir kullanımda ısınma problemi neredeyse hiç yok diyebilirim. Yani donanım olarak benden tam notu aldı. Bence S24 Plus'ı bu fiyatlarda rakiplerinden bir adım öne çıkaran en önemli yanı kesinlikle kameralar. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel f2.4 3x optik 30x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 fps çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem aydınlık ortamlar hem de düşük ışıkta çok iyi bir performans veriyor. Fotoğrafların detaylarına indiğimizde kayıp minimum seviyede diyebilirim. Fotoğraflarda renkler, canlılık ve kontrast oranı doygunluk yönünde de oldukça dengeli diyebilirim. Düşük ışıkta da noise'le karşılaşmıyoruz. Renklerinde eskisi gibi abartıya kaçmadığını söyleyebilirim. Ama bence kameralardaki en önemli kısım kesinlikle video tarafı. 4K 60 FPS'te OIS ile beraber stabilizasyon, titreşimleri engelleme noktasında ve genel video kalitesini düşündüğümde bu fiyatlardaki en iyi telefon diyebilirim. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabilirsin ve ultra geniş açıyla da 4K 60 FPS çekebiliyoruz.
Açıkçası hem fotoğraf hem de video performansı oldukça dengeli diyebilirim. İki tarafta da üst segment bir cihaz olduğunu hissettiriyor. Yani kamera yönünde S24 Plus'tan ben gayet memnun kaldım. 4900 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor ve 45 Watt'lık adaptör piyasada çok yok ve bu adaptörün piyasada çok fazla sahtesinin olduğunu da söyleyeyim. Ben de zor buldum. 45 Watt'lık adaptörün linkini açıklamaya koyarım. 45 Watt'lık hızlı şarja beraber de sıfırdan 100'e ortalama 1 saatte tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak oyun oynamadan gündelik bir kullanımda özellikle de kamerayı çok kullanmama rağmen ortalama 8 saat ekran süresi alabiliyorum. Evet, 4900 mAh'lik bataryaya oranla çok iyi bir değer değil ama buradaki ekranın QHD olduğunu da söylemem gerekiyor. Eğer çözünürlükten kısıp Full HD'ye çekerseniz bu süreler 9 saat civarında. Oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda da bu süreler 7 saat civarında. Ama beni şu ana kadar gün içinde hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadı. Yani S24 Plus bir günü kesinlikle çıkartıyor. Genellikle ertesi gün öğlene doğru tekrar şarja takmam gerekiyor. Batarya olarak S24 Ultra'dan geride ama S24'ten kesinlikle daha iyi ki bu durumda çoğumuz için yeterli. Hoparlör tarafında stereo hoparlör var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği oldukça iyi seviyede. Ses kalitesi, basslar ve tizlerin ayrımı da çok net diyebilirim. Müzik dinlerken, oyun oynarken ses deneyiminden kesinlikle memnun kalacaksın. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile geliyor. Arayüzde dolaşırken, menüde uygulamalar arasında geçerken gayet tepkisel, pürüzsüz bir deneyim alıyoruz. Buradaki en önemli artı da 7 yıl Android, 7 yıl güvenlik güncellemesi. Telefonu alıp uzun süreler kullanmayı düşünüyorsanız yazılım tarafında da avantajlı bir telefon diyebilirim. Tabi uzun yıllar güncelleme alması bu telefonun 7 yıl aynı performansta olacağı anlamına gelmiyor. Fakat uygulama desteği açısından önemli bir artı. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görürken güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Ekran altındaki bu sensörde ultrasonik. Bu ne demek oluyor derseniz parmağı dokundurduğumuz anda çok hızlı bir şekilde ekran kildinden kurtuluyoruz ve arada algılamama, stabilite kaybı da söz konusu değil ve bence yüz tanımadan da daha başarılı. Tabii ki nano ve eSIM olarak çift SIM ile birlikte geliyor. Suya ve tuza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım S24 Plus alınır mı derseniz açıkçası bence en önemli 3 noktası ekran, kamera ve performans. Bu fiyat bandında bu 3 noktada düşündüğümde en dengeli telefon diyebilirim. Çünkü hem büyük ekran isteyip QHD Plus çözünürlük alıp aynı zamanda kamerada fotoğraf ve video tarafının bu kadar dengeli olduğu bu fiyat bandında başka bir telefon yok. Donanım tarafında özellikle uzun vadede 12 GB RAM önemli bir artı. Çünkü Android tarafında 8 GB RAM 2-3 yıl sonra çok yeterli gelmemeye başlayacak. O yüzden S24 Plus'ın 12 GB RAM'i gerçekten önemli. Batarya olarak da hem hızlı şarj hem de ekran süresi olarak orta seviyede. Genel toplamda S24 Plus'ta eksi diyebileceğim, eleştirilebilecek bir nokta var mı diye bakıyorum. Buradaki tek nokta telefonu zorladığımızda, oyun oynarken yüksek güç altında veya video çektiğimizde 8 Gen 3'e oranla biraz daha fazla ısınıyor. Ama bu kullanım deneyimimizi etkileyen, performansı düşüren bir ısınma değil. Bence kabul edilebilir bir seviyede diyebilirim. Konuşulmayan noktalardan biri de malzeme kalitesi S23'e oranla çok daha iyi seviyede. Ciddi anlamda kaliteli bir alüminyum kasa ve daha dayanıklı bir telefonla karşı karşıyayız. S24 Plus kime göre derseniz hem büyük ekran isteyip iyi bir kamera, aynı zamanda telefonu alıp uzun ömürlü kullanacaksan, bütçeyi de çok yukarılara çıkarmadan alınabilecek en iyi telefonlardan diyebilirim. Ve son olarak da S24 Plus'a fiyatına oranla deneyimiyle beraber bir not verecek olursam benden 8.5'u aldı. Ve S24 Plus'ın güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.